Sıfırdan Warrior serimizin yeni bölümünden herkese selamlar dostlar. Daha demin ufak bir şanssızlık yaşadık dostlar. 7. bölümün editine başlıyordum. Yanlışlıkla 7. bölümün giriş sahnesini silmiş oldum bilgisayardan. Birkaç defa geri getirmeye çalıştım ama maalesef başaramadım. Şimdi şöyle bir şey yaptık dostlar. Bu bölümdeki ana amacımız karakteri 76 level'a atmak olacak. Bu silinen sahnelerde de ben Hagard Castle'da görevleri yapıyordum. Orada işte biraz sohbet etmiştik, bir şeyler yapmıştık. Maalesef oraları size veremeyeceğim. Elimde olan kayıtlardan, yani bu görevleri teslim etmeye başladığım yerden itibaren bölüme geçiş yapıyoruz. Şimdiden herkese keyifli seyirler dilerim. Dostlar, şimdi üzerimize aldığımız görevleri bitirdim. Bir tane de Ogre Beast partisi buldum. Bakalım, bu görevi alıp bir oraya gideceğim. Eğer partiyi toplayabilirsek Ogre Beast görevini yapmaya başlayacağız biz de. Yani şunların hepsini verdim. 68'in yarısına geldik zaten. 2 defa da Ogre Beast yaptığımda muhtemelen 70 level'a atmış olacağız karakteri. Eğer burada partiyi oturtabilirsek ve seri seri dönmeye başlarsak 76 level olana kadar zaten Ogre Beast görevini yaparız. Biz şimdi partiyi toplamaya çalışalım bir dostlar. Eğer burada slotu dönmeye başlarsak ben bilgi vereceğim sizlere tekrar. Dostlar, şimdi Ogre Beast slotunda devam ediyoruz. Daha demin de bir CSV'ye girmiştim. Onu da kazandık. Şöyle bir tane Wooden Chest, bir tane de Egg Scroll aldık. CSV'deki herkesin eline sağlık diyorum buradan. Karins diye bir dostumuz da CSV'de bizimle beraberdi. Onunla da görüştük. Videoyu takip ediyormuş. Buradan da selam olsun ona. Şimdi Ogre Beast slotunda ben bu görevleri seri seri yapmaya devam ediyorum dostlar. Olabildiğince parti toplamaya falan çalışıyorum. Neredeyse gördüğünüz gibi bir kere daha teslim edince zaten 70 level'a atmış olacağız karakteri. Bu görev bence bayağı iyi oldu. Özellikle 1+1 ile birlikte hızlı bir şekilde level kasmayı da bayağı bir kolaylaştırıyorlar bu şekilde. Yani zaten şu Ramazan etkinlikleri boyunca sıfırdan başlayan birinin 85 level olması gerçekten çok kolay dostlar. Bence yani oyuna başlamayı düşünüyorsanız şu an bayağı iyi bir zaman bunun için diyebilirim. CSV aslında bu defa bayağı eğlenceli geçti ama kaydını alamadım. Çünkü ilk başta gördüğümde sayılar eşit değildi böyle. Biz 4 kişiydik, onlar 6 kişi falandı. Ben de çok iyi geçeceğini düşünmediğim için kaydı başlatmadım aslında. Kaydı da başta açmadığım için CSV'nin ortasından kayıt almak istemedim açıkçası. Yani ödülleri de daha üzerime almadım. Şimdilik biraz daha bir beklesinler. Bu Hadar tarafındaki işimizi bitirdikten sonra onları da alıp bankaya koyarız zaten. Ogre tarafındaki farmı çok fazla kayda koymak istemiyorum dostlar. Burada çünkü herhangi bir değişiklik yok. Böyle gördüğünüz gibi işte bu tekrarlanabilir olan görevi seri seri yapıp karakteri 76 level yapmaya çalışıyoruz burada. Şimdilik ben burada bu görevi yapmaya devam edeceğim. Herhangi bir farklılık olduğunda kaydı tekrar açarım zaten dostlar. Dostlar, Ogre Beast slotunda tekrarlanan görevi yapmaya devam ediyoruz hızlı hızlı. 72 level'a kadar da getirdik karakteri. %55'lerde falanız. Şimdi Narungard etkinliğinin başlamasına bayağı bir az süre kaldı. Oraya gitmeden önce üstümdeki şu görevi de bitirmek istiyorum. Bir 8 tane daha kadar kesersek teslim edebiliyoruz zaten. Bu Ogre görevini bayağı beğendim dostlar. Hem rahat kesiliyor. İşte bayağı da kalabalığız zaten gördüğünüz gibi burada. Hem de 200 milyon X bayağı iyi. Şimdi Narungard etkinliğini bitirdikten sonra Ogre Beast slotuna geri döneceğim muhtemelen. Yani 76'yı atana kadar karakteri burada takılmayı düşünüyorum. Bu arada Gece Subayı ve Archbero dostlarıma da buradan selamlarımı iletiyorum. İyi dileklerini ilettiler bana oyun içerisinden. Çok teşekkür ediyorum, ikisine de cansınız. Dostlar, şimdilik böyle devam edeceğiz. Etkinlik saatine az bir süre kaldı zaten. Ben Narungard çıkışında parti bulabilirsem Ogre Beast'lerde olacağım. Bulamazsam da ne yapacağımla ilgili tekrar kayda girerim zaten. Dostlar, Narungard etkinliğinden çıktık. Ben tam Ogre Beast slotuna geçecektim tekrarlanabilir görevi yapmak için. Emir Subayı dostumuz yaptı. Bu toplama görevlerini yapmayacağım demiştim ya dostlar size. Orada şöyle bir şeyi atladım ben. Bunlar bize görev potu veriyordu. Emir Subayı dostum sağ olsun, o hatırlattı bana. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben yine bu toplama görevlerini mob keserek çıkartmaya çalışmayacağım dostlar. Çünkü bu bizim hem bayağı zamanımızı alır hem de bayağı bir pot yakarız bunu yaparken. Ondan dolayı da şöyle bir şey yapacağım dostlar. Ben bu toplama görevinin materyallerini pazardan üzerime alacağım. Daha sonrasında bu şekilde teslim edeceğim. En azından bu potları da üzerimize almış oluruz. Çünkü biliyorsunuz bunlar da 75 level'dan sonra yapılamaz hale geliyor. Yani bir daha yapamıyoruz o görevleri. Şimdi ben bu gerekli olan malzemeleri pazardan bir tek tek çekeyim. Teslim ederken tekrar kayda gireceğim zaten dostlar. Dostlar selamlar. Ben şimdi görevler için gereken eşyaları üzerime aldım. Şöyle size de göstereyim hangisini ne kadardan aldığımızı. Yani bazılarını çok ucuza aldık. Bazılarını biraz pahalı koymuşlar ama her türlü bizim için daha worth olacak bu şekilde. Çünkü şöyle bir durum var. Hem zaten diğer türlü bunları toplarken çok fazla zaman harcayacağız. Hem de bayağı bir pot yakmamız gerekiyor.
En azından bu şekilde biraz daha rahat etmiş olacağız. Şunu da kaldıralım. Bugün dediğim gibi CSV'den almıştık. Şimdi gidip şu görevleri birlikte bir verelim dostlar. Yani gördüğünüz gibi 60 tane pot veriyor. Ve bu bayağı iyi oldu. Emir Subayı dostum yazdı. Yoksa dediğim gibi ben unutmuştum bunu. Komple Ogre Beast keserek level kasmaya devam edecektim aslında. Şunu almayı unutmuşuz. Bunun için tekrar bir geri dönerim muhtemelen. Çünkü 80-80 daha alacağız. Runic tarafını almadım. Onu çok pahalıya koymuşlar dostlar. Ama diğerlerinde ucuza bulduklarımın hepsini aldım. Şöyle bir daha bir bakalım. Üzerimizde bir tek Lizardman kalmış. Lizardman'i de verdikten sonra bitirmiş olacağız burayı. De o neredeydi? Biraz daha aşağılarda mı acaba? Görevi bulamadım. Burada. Bunu da verelim. Şimdi geri gidip buradan almam gereken hangisiydi? Nose Ring. Bunların da fiyatına bir bakayım. Eğer pahalıysa hiç boşu boşuna gitmeyelim dostlar. Yani 8K'dan falan var, hatta 5K'dan var. Şimdi bundan da bir 5 tane alayım. Bayağı bir pot yapmış olduk yine bu şekilde üstümüzde. Az daha unutuyorduk bunu. Bayağı iyi oldu bu şekilde. Şimdi ben şu son görevin eşyalarını da alayım. Onu da teslim ederken kaydı açarım dostlar. Şimdi eksik olan Noise Ring görevinde eşyalarını aldım ben dostlar pazardan. Bayağı da uygundu zaten. Böyle 24K falan bir para verdik. Şunu da bir teslim edelim. Kaç tane yapmış oldu? Pot sayımızı yine 1200'lere falan getirdik. Şimdi tekrar Ogre Beast slotuna geri döneceğim ben dostlar. Üzerimdeki çöpleri satmıştım bu Ogre Beast keserken düşenleri. Şu potlar da zaten Ogre Beast slotundan düştü dostlar. 74 level'ız. 200 milyon kadar bir exp kastık. Şimdi tekrar slota geri dönelim. Muhtemelen orada bir parti toplanıyordur. Eğer yoksa da biz kendimiz toplarız zaten. Dediğim gibi 76 level olana kadar orada devam edeceğim ben. Herhangi bir farklılık olursa, yani atıyorum işte parti kuramazsak veya bulamazsak tekrar kayda girerim dostlar ne yapacağımızla ilgili. Şimdilik Ogre Beast slotunda kasmaya devam edeceğiz. Dostlar sonunda 76 level'a getirdik karakteri ama bayağı bir yoruldum. Sabahtan beri Ogre slotunda tekrar bu görevi yapıyoruz. Zaten son saatlere doğru slot da bayağı yavaşladı. Ondan dolayı iyice zorladı beni. Hatta bir kere de öldüm. Bundan dolayı Graveguard görevini de yapmak zorunda kaldık. Öyle ya da böyle sonunda 76 level'a getirdik karakteri. Şimdi bayağı yoruldum dostlar. Biraz dinlenmek istiyorum. O yüzden karakteri balığa bıraktım. Yarın ben işten gelene kadar karakter balık tutsun. 3600 küsür tane zaten worm var üstümde. Bu sabaha kadar yeterli olacaktır. Eğer yetmeyeceğini düşünürsem işe giderken biraz daha worm eklemesi yaparım zaten. Yarın işten geldiğimde ne yapacağıma karar verip tekrar kayda giriyor olacağım dostlar. Şimdilik balık tutmaya devam edeceğiz bu şekilde. Dostlar selamlar. Şimdi Narungard etkinliğinden çıktım. Şöyle Experience'dan da görebilirsiniz zaten. %23'e kadar getirdik karakteri. Bir önceki kayıtta da demiştim işten gelene kadar balık tutacağım diye. Karakter bir 500 kadar bir balık tutmuş. Ben sabah üstüne biraz daha worm alıp devam etmiştim ama daha sonrasında oyundan düşmüş. Şimdi de Narungard etkinliğine girip çıktık. Daha sonra işte biraz parti falan baktım bu Agar Castle'daki görevleri yapabilir miyiz diye ama bir parti bulamadım. Biraz da yorgunum bugün, o yüzden farm'a gitmek de istemedi canım. Biraz böyle gather yapacağım Dorion'da. Bunu yaparken de biraz Cooper toplamak istedim. Şöyle life skill tarafını da göstereyim size. Woodcutting'i 4 level yapmıştık. Mining'i çok az yaptık. O daha 2 level'da. Muhtemelen şu an mining'i 10 level yapana kadar sadece mining'le devam etmek istiyorum. Fishing zaten 14 level'a geldi. Harvesting de bildiğiniz gibi 10 level'da. Şimdi öncelikle biraz mining'e ağırlık verelim. Mining'i de böyle 10 level'a attıktan sonra da woodcutting'e yöneliriz biraz. Woodcutting tarafında bu Award Leaf olayını sevmiyorum. Yani 10 taneden 4 tanesi bazen Award Leaf çıkıyor. Bunu da satamadığımız için pek hoşuma gitmiyor. Yani şimdi ne kadar bir süreliğine burada gather yaparım tam bilmiyorum ama olabildiğince biraz kasmak istiyorum. Çünkü şöyle de bir durum var. En son Elite Prey'i almıştık geçen bölüm ve bu bizim bütün paramızı harcamamıza sebep oldu. Nakit olarak BM kadar bir nakitimiz var. Bu da az yani. Biraz bir para kasıp karaktere bir şeyler koymamız lazım. Tamam, güzel bir level'a geldik. 76 level yaptık ama bunun şöyle de bir dezavantajı var. Artık Protean Kingdom'da kestiğimiz yaratıklardan coin drop'u alamıyoruz. Yani bundan sonrasında artık oyunu bizim Haggard Castle'da veya Dead Valley'de oynamamız gerekiyor. Herhangi bir şekilde coin ve farm atabilmek için. Şimdilik level'ımız da Dead Valley'de uzun süre dayanabilecek bir durumda değiliz. Belki işte Trian slotunu falan deneriz. Ama dediğim gibi şu an biraz yorgunum. Bugün biraz da hani böyle gather yaparak sakin karakterin biraz life skill tarafını güçlendirmek istiyorum. Olabildiğince Dorion'da gather yapmaya devam edeceğim dostlar. Bıraktığım durumda da zaten size bilgi veririm ne kadar topladık, ne yaptık falan diye. Çünkü biliyorsunuz daha karakteri alacağımız birçok eşya var.
Dediğim gibi Enhance Heavy Plate set yapmak istiyorum. Daha sonrasında da takılara yöneleceğiz. Enhance Heavy Plate'lerde de şöyle bir durum var dostlar. Ona da beraber bir bakalım. Bu parçayı çok pahalıya satıyorlar, göğüslüğü. Tamam, hani buna rune basmış ama mesela Axe Defense olması da çok önemli değil. Bunları 120'ye mi istiyorlar? Yani buna 120'ye verene kadar eğer bunun böyle artı 3'ünü falan bulabilirsem kendim basmayı deneyeceğim. Diğerleri yine biraz daha makul fiyatlar, böyle 30-40 hem zaten verilebilir, onda problem yok. Ama dediğim gibi donluk ve göğüslük tarafı beni biraz düşündürüyor. Bunu kendimiz basmayı mı deneyelim, yoksa işte parayı kenara koyduktan sonra satın mı alalım? Onun hakkında da bana yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik hedefimiz ama bu seti tamamlamak olacak. Bu setin güzel bir bonusu var çünkü. İşte hem experience bonusu veriyor, hem gold bonusu veriyor, hem de yaratıklara karşı saldırımızı arttırıyor. Artı 7 sette yanlış hatırlamıyorsam hepsinden %10'ar veriyor olması lazımdı. İlk hedef olarak bu seti yapmak istiyorum üstümüze. Dediğim gibi artı 3'ünü bulursam göğüslüğün basmayı deneyeceğim. Eğer bulamazsak da bu fiyatlar pahalı, yani bunu daha makul bir şekilde almaya çalışacağım. Gidip de işte farm atarken giyeceğim bir kıyafete artı 7'sine 120 para da veremem. Hatta şöyle göstereyim. Warrior İmperialler zaten çok daha fazla gear score veriyor ve bunun artı 7'si 28'im. Gidip de yani Enhanced Warrior Heavy Plate Set'in göğüslüğüne de 120 vermek istemiyorum. Burada ufak bir saçmalık olmuş fiyatlarda. Şimdilik dediğim gibi dostlar, yani bundan sonraki amacımız bu seti tamamlamak olacak. Olabildiğince böyle gather farm atarak bir şeyler eklemeye çalışacağız karaktere. Experience gidişimiz de zaten gayet iyi. Gördüğünüz gibi 76 level yaptık. %23'teyiz. Yarın muhtemelen Death Valley'deki bu tekrarlanabilen görevlerimizi bitiririz. Eğer yapabilirsem Hagard tarafındaki görevlere biraz bakmak istiyorum. Zaten 11'de de Narungard'dan experience'ımızı alacağız. Olabildiğince hızlandıracağım dostlar. Hatta kafamda şu da var. Belki gidip daha sonrasında bu Dorion'da da bir görev var hatırlarsanız. 70 level dungeon'ıyla falan yapılıyor, grup dungeon'ıyla. Belki ona da başlayabilirim yarın. Yani bugün en azından başlamayacağım. Bugün dediğim gibi yorgunum. Böyle sadece gather yapmak istiyorum. Karakteri hızlı bir şekilde 85'e atacağız. Bunu yaparken de dediğim gibi Protean Kingdom artık bizim için elendi farm tarafında ve bu biraz kötü oldu. Şu an mesela Hagar'a gitsem bu eşyalarla Hagar'da farm atamam. Death Valley'e çıksam Death Valley'de de sadece Trian slotunu dönebilirim. Hatta orayı bile yani çok rahat dönebileceğimizi de zannetmiyorum. Bu süreçte karakteri 85'e atana kadar olabildiğince bir gather yapıp karaktere para koymamız lazım. En azından karakter 85 level olduğunda biraz daha farm yapabilir bir hale gelmiş olur bu şekilde. Şimdi dediğim gibi dostlar, bu tarafı çok da fazla uzatmayayım. Önemli herhangi bir değişiklik olursa ben kayda yine girerim. Şimdilik böyle gather yapmaya devam ediyorum. Dostlar selamlar. Demin ufak bir ara verdim gather'e çünkü CSV vardı. Gece 2 CSV'sine girdik. Şöyle göstereyim. Oradan bir tane Elite Chest aldık. Bunu daha üzerime çekmedim. Biraz daha beklesin. Gather'ın sonunda hep birlikte bakarız. Archbero dostum da bizle aynı klanda aslında. Ama karşı takımlara düşmüştük. Bu defa kazanan bizim taraf oldu. Ama bayağı eğlenceliydi. Keşke kayda alsaydım diye de sonradan pişman oldum almadığıma. Methodman dostumuza da buradan selamlarımı iletiyorum. O da serimizin izleyicisiymiş. Seriyi izlerken hatta oyuna başlamış sonrasında. 85'i 3'e kadar da getirmiş. Ona da keyifli oyunlar diliyorum buradan. Dostlar biz şimdi bu süreçte gather yapmaya devam ettik. Aslında olabildiğince copper toplayacağım demiştim size. Ama copper bulmakta biraz zorlandım. O yüzden yan taraftakileri de topladım. Yani harvesting de yaptım biraz. Bunun da sebebi çok yoğun bir şekilde şu an copper toplanıyor Dorion'da. Yan taraflarda da harvesting ürünleri boşta dururken ben de onlara yöneldim bir süre. Şunu da kontrol edelim birlikte. Mining 2 level'a kadar gelmiş oldu. Harvesting'in zaten daha uzun bir yolu var 11 level'a gitmesi için. Ben bir süre daha böyle devam edeceğim dostlar. Şimdi biraz Cooper bulmaya başladım. O yüzden Cooper toplayacağız yine. Ama dediğim gibi belli süreçlerde bazen bulamıyorum. Eksiklik oluyor veya işte harvesting ürünleri biraz daha fazla çıkıyor. O süreçte de onları toplamaya geçiyorum. Yani bir yandan dizi izliyorum. Bir yandan işte dediğim gibi böyle gather yapıyorum. Karakterimizin üstündeki nakit bayağı azaldı. Bunu biraz arttırmamız lazım çünkü bu süreçte. En azından Gather'la biraz desteklemiş oluruz. Zaten her boşlukta balığa bırakmaya da devam ediyorum. Balıkta şöyle bir durum var şu an. Onu 14 level'a getirdik. Normalde şuradaki tool'u artık arttırabiliriz. Gerçi onun tool'u yoktu, oltaylaydı. O bankada onun bir üst seviyesini alabiliriz. Ama o BM kadar bir para istiyor. Bizde de şu an tam BM var.
Mecbur yani biraz gather yapıp para kazanmamız gerekiyor. Daha sonrasında zaten şu harvesting için olan sickle'ı da tekrar değiştireceğim. Bir üst seviyeye alacağım. Şimdilik böyle dostlar, olabildiğince yani elimden geldiğince aslında Cooper toplayıp mining'i de 10 level yapmaya çalışıyorum ama gördüğünüz gibi şimdi her yerde de harvesting itemleri varken gidip de Cooper aramayı çok fazla istemiyorum. Ben şimdi yine bir 2 dakika burada bekleyeceğim. Bizim bu sayaç sıfırlandığına, yani artık harvesting toplayabildiğimizde buradaki ürünleri toplarız. Şurada da corn vardı çünkü. Böyle böyle toplamacılık yapmaya devam ediyorum dostlar. En azından biraz nakiti arttırmış oluruz. Bundan sonraki süreçte de şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum dostlar. Mesela bu geceki CSV bayağı eğlenceliydi ama kayıt almadım. Bundan sonra tüm CSV'lerin kaydını alacağım. Bakarım işte eğlenceli geçerse onu da zaten videoya eklerim. Bugünkünde pişman oldum. Bayağı eğlenceli geçti çünkü. Onu aslında kayda vermek isterdim. Şimdi şöyle yapalım dostlar. Ben zaten dediğim gibi bir süre daha böyle burada Gather'a devam ederim. Daha sonrasında da karakteri balığa bırakırım. Artık yarın ne yapacağıma karar verdiğimde tekrar kaydı açıyor olurum dostlar. Dostlar tekrar selamlar. Şimdi şöyle göstereyim. Balık tutma işini de bitirdik. Hepsini bankaya bırakalım beraber. Toplam bankamızda nelerimiz var nelerimiz yok bir kontrol edelim. Böyle çok fazla bir şey yok şu an için ama yavaş yavaş toplamaya devam ederiz zaten. Bir 3200 kadar worm oldu üstümüzde. Yani 3200 tane worm kaldı. Diğerleri de şu şekilde. Hatta şöyle bir durum vardı. Dün geceki CSV'yi de kazanmıştık biz. Bunu da böyle bankaya kaldıralım. Hepsi net bir şekilde gözüksün. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum dostlar. Gather'a bir süreliğine ara vereceğim. Bu Narungard etkinliği gelene kadar işte akşam 11'e kadar birkaç tane görev yapmak istiyorum. Öncelikle de şu görevden başlayacağım. Burada birkaç parça bir şey toplamamızı istiyor ve daha sonrasında da 330 milyon kadar bir experience veriyor. Bunu bir üstümüze alalım. Şimdi bu görevi yapalım dostlar. Daha sonrasında ben tekrar kayda giriyor olacağım. Neyi nereden topladığımızı da tekrar kayıtta gösteririm. Bilmeyen dostlarımız da oradan bir faydalansın istiyorum. Dostlar şimdi toplamalarını yapacağımız yere geldik bu görev için. Burada şöyle bir durum var. Seamoss ve Seashell toplayacağız. Böyle haritadan da yerini tam göstereyim. Bu Dorio'nun sol alt tarafında Turtle'ların falan olduğu yere gelmemiz lazım bunun için. Böyle Seamoss'a gelelim mesela. Normal gather yapar gibi F'ye bastığınızda bunları topluyor zaten. Ben birkaç tane üstüme almıştım. Bu tarafın kaydını hızlı bir şekilde bitirelim diye. Toplarken de şundan bahsedeyim dostlar. Burada görevin devamı Dungeons tarafından yapılıyor dostlar. Onun için de şöyle Darkness Cavern'de bir tanesini toplayacağız ve 70 grup Dungeon'ında da diğerini toplayacağız. Ben şimdi buradaki toplamayı bitirdikten sonra Darkness ve grup Dungeon'da da hangisini toplamamız gerektiğini için kayda gireceğim zaten. Şimdi son olarak buradan Seamoss'u da toplayalım. Bu arada ben Seashell'i topladığım için göstermiyorum ama onun da mantığı aynı yani. Aynı şekilde yanına gidip gather yapar gibi F'ye basmanız yeterli oluyor zaten. Bu tarafı bitirdikten sonra muhtemelen Darkness Cavern'e geçerim. Orada da toplama kısmını yaparken yine kayda gireceğim dostlar. Dostlar şimdi Darkness Cavern'e girdim. Onun içinde şu şekilde bir yol izliyorsunuz dungeonlara girmek için. P'ye bastığınızda burada Dungeons and Raids diyor. Buradan Darkness Cavern'i seçiyorsunuz. İşte level'ınıza göre de yandan zorluk ayarını değiştirerek girebilirsiniz. Darkness'a girdiğinizde zaten daha ilk odada hemen karşınıza Liver Ward'lar çıkacak. Şimdi ben yeni ışınlandığım için bir süre beklemem gerekiyor. Elite Prey ile yaptığım için bunu. Bunu da topladıktan sonra Darkness Cavern tarafını bitiririz. Burada da şöyle bir durum var. Sadece bossları kesmeye çalışacağım olabildiğince. Çünkü diğer türlü çok fazla kaynak ayırmamız gereken bir dungeon burası. Şimdi dediğim gibi dostlar bu kısmı çok fazla uzatmayayım. Ben bu Liver Ward'u topladıktan sonra bir tane de 70 grup dungeon bakacağım. Toplamamız gereken materyal için orada da kayda giriyor olurum zaten. Dostlar şimdi Dark Demon'a geldik. Ama yani bayağı yordu bu dungeon beni. Siz olun, şu uyutma potu gibi bir şey vardı sanırım. Onu almadan girmeyin buraya. Yani gerçekten peşini bırakmıyor. Tüm mobları kesmek zorunda kaldım ve bayağı yordu. Acayip fazla da cam potu yaktık zaten gördüğünüz gibi. Büyük bir zarar oldu yani bu Darkness Cavern bizim için. Şimdi bir de şöyle bir kötü yanı var. Bunun aslında bir tane de haftalık görevi vardı. Yani 10 günlük sanırım. Ben onu da almadan girmişim. Bugün komple bayağı bomboş, sadece şu görev için yapmış olduk. Nereden baksanız da herhalde bir 250-260 tane kadar da cam potu yaktık büyük ihtimalle. Bu uyuma potu olmadan çok yapılacak bir yer gibi durmuyor burası. Yani bayağı zarar yazdı. Zaten kolay kesemiyoruz. Yaratıklar da çok fazla yan yana çıkıyorlar ve uzun bir sürede kovalıyorlar dostlar. Yani dediğim gibi siz olun, benim yaptığım gibi girmeyin buraya. En azından o uyutma potu hangisiyse ondan alın. O şekilde dönün burayı. Aslında moblar güzel experience veriyor ama yani harcadığım kaynak gerçekten kurtarmıyor onu. Çok fazla bir pot yakmam gerekti buraya
buraya gelene kadar. Hatta şöyle söyleyeyim, ben gidip bir kere de repair yaptım. Ona rağmen bu repair'in bile %50'ye geri düştü. Bayağı bir mob kestik burada. Şimdi şunun da sonuna geldik. Kutuya birlikte bir bakalım istiyorum. Bir drop alabileceğimi çok zannetmiyorum ama yine de kayıtlı olsun bu da. Şöyle nasıl kestiğimizi de görün istedim. Onun harici burayı bitirdikten sonra Group Dungeon tarafı kalıyor dostlar. Orayı da beraber yaparız zaten. Şimdi açalım ve 1.5K alalım. Nereden baksanız bir 250 tane falan cam potu yakmışızdır. Böyle 1.5K toplaya toplaya da buraya kadar getirdik. Neyse dostlar, ben şimdi bir grup dungeon bulayım kendime. Diğer toplama materyali için tekrar kayda gireceğim zaten. Dostlar şimdi Darkness'tan çıktım. Agartha'nın yanına tekrar geldim. Agatha'nın. Burada göstermek istediğim görev de şuydu, demin bahsettiğim. Şurada 2 tane tekrarlanabilir görev var. Bunlar nereden baksanız 2 milyara kadar yakın bir experience veriyor. Ben bunları almayı unutmuşum. Bunlar da şu şekilde yapılıyor yine dediğim gibi. Günlük dungeon'ları yapacaksınız. Yani Darkness'ı yapacaksınız. Bu 70 dungeon'ı yapacaksınız. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Land of Despair'i yapmanız gerekiyordu. Bunu da 10 günde bir teslim edebiliyorsunuz ve bayağı bir experience veriyor. Şöyle göstereyim, zaten neredeyse 3 milyara yakın bir ex istiyor şu an benden level atlamam için. Bu görevleri yaptığımda 2 milyara yakın sadece buradan geliyor. Ben şimdi bu görevleri üstüme aldım dostlar. Benimki biraz gecikecek. Darkness'ı almamıştım çünkü yaparken. Ama sorun değil. Şimdi kendimize bir tane 70 dungeon bulalım. Oradaki toplama görevini de yapalım. Kesmelerle beraber ilerleyelim. Daha sonrasında ben oradaki son boss'ta yine kayda giriyor olacağım zaten dostlar. Dostlar şimdi Group Dungeon'da da toplama yapacağımız son bölüme geldik. Artık görevi burada bitirmiş olacağız. Hatta ben topladım, bir tane üzerime aldım. Bu gördüğünüz Snail Shell'lere gelip F'ye basmanız yeterli olacak. Bu zaten Venom Splitter'dan sonraki oda. Bu arada Necrodacron dostuma da buradan selamlar söylüyorum. Kendisi de YouTuber'mış. Aynı zamanda seriyi de takip ediyormuş. Dostum başarıların daim olsun. Bol bol dropların, izlenmelerin olsun. Selamlar diliyorum. Dostlar şimdi buradan aynı şekilde devam edip şu Group Dungeon'ı da bir bitireyim. Zaten gördüğünüz gibi görevlerini de üzerime aldım bu defa. Artık bunları saydırmaya başladık. Bu kısımda böyle aşağı ineceğiz dostlar. Birkaç tane işte materyali taşların üzerine koyduğunuzda yeni oda için kapıyı açmış oluyor sizlere. Şimdi son boss'a gidelim. Orada tekrar ben kayda giriyor olacağım zaten. Dostlar şimdi Diaboli'yi de kestik. Gördüğünüz gibi herhangi bir drop alamadık. Şimdi gidelim. Birlikte şu görevi teslim edelim. Daha sonrasında da muhtemelen Death Valley'deki günlük görevleri yapmaya geçeriz. Dostlar şimdi yine buraya geldim. Aynı şekilde görevimizi teslim edelim. Ve gördüğünüz gibi bedavadan 330 milyon bir experience daha almış olduk. Şöyle %36'ya kadar da getirdi bu karakteri. Şimdi şöyle bir şey yapmaya çalışacağım dostlar. Biliyorsunuz Death Valley'de günlük görevler var. Bir de gidelim orayı yapmayı deneyelim. Eğer bir parti bulabilirsem o tarafa geçerim. DV'ye geçmişken bir de bu Treyan slotuna bakmak istiyorum. Eğer dediğim gibi parti bulamazsam muhtemelen Treyan slotuna bakarım bir. Orada farm atabilirsem böyle ufak bir kayıtla alırız. Ne kadar dayanırız orada tam emin değilim. Şu anda saat böyle öğlen 2 civarlarında falan zaten. Dediğim gibi ben bir Death Valley'e geçeyim dostlar. Biraz bir bakınayım. Daha sonrasında yine bilgi veriyor olacağım size zaten. Dostlar şimdi Death Valley haritasına geçtik ama bugün global server'a çıkmış. Burada bizi biraz zorlayabilir bu iş. Şimdi görevleri de şöyle göstereyim. Burada bir tane Harpy görevi var. Bunu yapacağız. Undead King var. Bir de Polyarmedler var. Bunların hepsini yaptığınızda nereden baksanız 400-450 milyon kadar bir experience geliyor günlük olarak. Şimdi ilk başta bir undead slotuna bakalım. Belki orayı farmlayan biri varsa hayatta kalabilirsek onu hızlı bir şekilde bitiririz. Birkaç defa ben yazdım ama şu an yapan pek birini bulamadım. Yani tek başımıza bir slotları gezeceğiz. Artık kesen birileri varsa onlarla beraber yapmaya çalışırız. Bu bölümdeki ilk amaçlarımızdan biri zaten 76 level olmaktı dostlar. Bu bölüm çok fazla bir farm atmadık. Dediğim gibi bugün tekrar Death Valley'deyken bir Trian slotuna bakarım ama global açık olduğu için çok bir şansımız olacağını da zannetmiyorum o tarafta. Global tarafı açıkken bayağı bir kalabalık oluyor çünkü sunucu. Onun haricinde şu an ikinci amaçlarımdan bir tanesi de üstümdeki nakidi arttırıp dostlar bu şeyi satın almak. Artık oltanın bir üst level'ını satın almak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz boştayken karakteri sürekli balığa bırakıyoruz. Bu da bize bayağı bir katkı sağlayacaktır. Yani yanlardan ne tutarsa kârdır bizim için. Şimdi şöyle ufak ufak slota geçelim. Bunu yaparken de şöyle bir şey yaptım dostlar. Bir 1000 tane kadar bir taş aldım. Özellikle işte undead'leri falan keserken muhtemelen taş atarak işte görevi saydırmaya çalışırız. Zaten bu Death Valley'deki görevler bayağı iyi. 1+1 ile falan da desteklediğinizde karakteri hızlı bir şekilde 85 level'a atmanızı sağlıyor dostlar. Şu an tek sıkıntımız tek başımıza yapmayı deniyoruz. Yani slotta dönen herhangi biri yoksa şu an bu görevi yapamayacağız. Onun harici hatta şöyle ilk ölümümüzü de aldık. Bayağı da yaklaşmıştık slota.
Dostumuz 2 attı bize. 76 level itemsiz warrior olunca da böyle oluyor dostlar. Ben dediğim gibi tekrar deneyeceğim böyle slota gitmeyi. Eğer gidebilirsem orada görevleri yapacağım. Herhangi bir farklılık olursa da işte atıyorum görevleri yapamadık. Triant slotunu boş bulursak da Triant'a geçmeye çalışırım. Şimdilik herhangi bir değişiklik olmayacak. Eğer görevleri yaparken parti bulursam ben yine nasıl yaptığımızı göstermek için bir kayıt açarım dostlar. Şimdi ufaktan slota geçeyim. Tekrar bilgi vereceğim ben size zaten. Dostlar şimdi slotları gezdim ama görev yapan veya farm atan herhangi birini bulamadım undead'lerde falan. Triant'lara geldim, orası boştu. Eğer dayanabilirsem bir süre burada böyle farm atmak istiyorum. Yani şu an yapacak daha iyi bir şeyim yok çünkü. Yani gidip ki gather yapabiliriz işte. Onun harici gelmişken burada biraz Triant slotunu denemek istiyorum. Belki bir epic scroll falan alırsak iyi olur bizim için. Bu slotu ben bayağı seviyorum. Hatta şimdi üstüne karakterin biraz daha level koymaya başladığımızda burası daha da rahat bir slot olacak bizim için. İlerleyen dönemde Burning Triant'lara da geçebiliriz. Şimdilik böyle burayı farmlayalım ama dediğim gibi global açık olduğu için bayağı bir PK dönüyor şu an. Slot gezenler falan da var. Undead King'e bile bakmaya giderken 3 defa öldüm zaten girer girmez. Yani elimden geldiğince burada farm atmaya çalışacağım dostlar. Darlama ne kadar olur tam emin değilim şu an için. Ufak ufak droplarımızı da alalım. Envanteri doldurduğumda falan ben zaten seri bilgi veriyor olacağım size. Bu arada şöyle de bir şey düşünüyorum dostlar. Şimdi zaten 1+1 ile beraber bayağı bir level kastık karakteri ve Protean Kingdom bizim için bitti. Bundan sonraki süreçte sürekli Dead Valley veya Hagar Castle tarafında artık oyun oynayabilir olacağız. Bu demin yaptığım görevler vardı hatırlarsanız, işte 10 günde bir yenilenen 2 milyar kadar bir experience veriyordu. Onları ben elimden geldiğince kaçırmadan her gün yapmaya çalışacağım dostlar. Hızlı bir şekilde karaktere faydası olsun. Karakteri 85 level'a attıktan sonra da hızlı bir şekilde Rabbit basamayız. Yani Rabbit basmaya şu an için ekonomimiz gerçekten bunu kaldıracak bir durumda değil. Muhtemelen şöyle bir şey yapabiliriz dostlar. İlk başta bir dediğim gibi iç itemlerimizi bitirdikten sonra, yani işte Enhanced Warrior set ve takı setimizi bitirdikten sonra Farm Premium için artık bir farmlamaya başlarız. Para biriktirmemiz gerekecek çünkü bolca. Şimdi böyle hızlı farmlayalım. Zaten bu bölüm yapmak istediğimin büyük bir kısmını da gerçekleştirdim. Karakteri 76 level'a attık. 1+1'in bitmesine de henüz bayağı bir süre var. Dediğim gibi bu günlük etkinlikleri falan da yaparak karakteri 85'e atarız hızlı bir şekilde. Şöyle ikinci darlamayı da gelmiş olduk dostlar. Şimdi tekrar bir slota geçmeye çalışalım bakalım. En azından çok uzak değil bu Triant slotu. Neredeydi? Biz neredeyiz? Ona da bir bakayım şöyle. Şuradan inmem yeterli olacaktır slota gitmek için. Ya dediğim gibi bu global tarafını ben çok fazla sevmiyorum dostlar. Çünkü sunucu çok kalabalık bir hale geliyor. Dead Valley'de bunu kaldırabilecek kadar büyük bir harita değil. Önceki tamam bundan da daha ufaktı ama bu da global bir şekilde 3 server'ı kaldıracak kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha böyle sırf PK atmak isteyenlerin işine geliyor yani açıkçası. Onun haricinde farm atarken bayağı bir darlanmış oluyorsunuz bu şekilde. Şu an şu görevleri yapmaya kalktığımda bunu yapacak adam bile bulamıyorum yani haliyle. Undead'lerde falan da farm atan kimse yoktu zaten. Neyse dediğim gibi dostlar ben dayanabildiğim kadar bu slotta böyle farm atmaya devam edeceğim. Şöyle potlarımı ve küplerimi de aşağı alayım. Envanter dolduğunda veya repair'ımız geldiğinde ne toplamışız tekrar gösteririm size derken aynı arkadaşlara bir daha denk geldik. Burası Dead Valley dostlar, yapacak çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi kasmak istiyorsak burada bunları da göze alacağız mecburen. Ben şimdi arkadaşlardan sıyrılıp slota geçmeye bir çalışacağım. Bakalım biraz daha kesmek isteyeceklerdir muhtemelen. Çift spike atıyorlar ama %80'i falan boşa gidiyordur muhtemelen şu durumda. Neyse dostlar ben slota geçeyim. Herhangi bir değişiklik olduğunda tekrar bilgi veriyor olacağım size zaten. Dostlar şimdi bir tane takı drop'u aldık. 8 STR. Bunu da karaktere eklemiş olduk. Şuradan da göstereyim, hatta şuralarda bir yerde olması lazım. Golden Ring. Yani iyi oldu. Bunları pazardan da çekebiliriz. 100-150k bir şey zaten ama yani farm atarken düşüyor zaten slotlardan. Bunun için çok acele etmeye de gerek yok. Bir STR verecek. 100k'da 100k'dır yani üstümüzde kalsın. Herhangi bir epic drop'u almadık henüz dostlar. Bir 3 defa falan da tavna düştük zaten. Aynı şekilde devam ediyorum. Onun harici bayağı rahat slotta. Ara sıra işte böyle darlamaya gelen dostlarımız oluyor. Biz aynı şekilde farm atmaya devam ediyoruz burada şu anlık. Üzerimizin dolmasına biraz var ama repair gelmek üzere. Muhtemelen şöyle bir şey olacak. Yani üzerimizi doldurmadan repair yapmaya gideceğiz diye düşünüyorum. Ama şöyle kurtarır. En azından dediğim gibi hem takı dropları alabiliyoruz hem de çöp attığı zaman bunlar genellikle değerli çöpler oluyor. Gördüğünüz gibi şu beyaz olarak yazanların satış fiyatı biraz daha pahalı normal mavi yazanlara göre. Onlardan biraz topladık üzerimizde. Olabildiğince burada devam ediyorum. Zaten daha kısa bir süre oldu farma oturalı. Burayı keserken de dostlar frenziyi basmıyorum. Zaten 2-3 atıyoruz her türlü.
Diğer türlü canı toplaması bu sefer çok zor oluyor. Frenzi açıkken fazla hasar yiyoruz. Yani darlamaya gelenlerle çok bir alakası yok. Onlar frenzi açık olsa da olmasa da şu aşamada bize tek atıyorlar zaten. Onlara karşı şu an kendimizi savunmamız pek kolay değil. Hatta imkanı yok yani. Bu arada Twitch droplarımın da süresi doldu ve Twitch bende bug'a girmiş. Yani oynatıcı kendini durdurmuş. O yüzden de görevleri tamamlayamamışız. Şimdi kontrol ettim. Twitch'i tekrar kendine getirdim. Oradan da dropları aldığımda tekrar recalyaları kullanıyor olacağız zaten. Daha hiç satış yapmadım ama 270k kadar bir nakit topladık. Coin drop'u bayağı iyi benim için şu an. Biraz da farklılık olmuş oldu dostlar. Biliyorsunuz bayağıdır bir gather yapıyordum. Onun haricinde biraz da slotla dönmek istiyor insan ki ben böyle uzun uzun slota oturup farm atmayı da bayağı seven bir insanım. Arkadan açıyorum işte bir dizi film veya işte YouTube'dan herhangi bir video. Bu şekilde oynamaya devam ediyorum. Şimdi dediğim gibi dostlar yine herhangi bir drop olduğunda ben kayda girerim size bilgi vermek amacıyla veya NPC'ye satış yaparken tekrar görüşürüz. Böyle dönmeye devam ediyorum. Bir değişiklik yok şu an için. Dostlar hatta şu itemi hatırlayan var mı aranızda? Server'ın başlarında böyle görev bobundan çok fazla bir AP farkı olmasa da okçu arkadaşlar bunun artı 7'sini takardı üzerine parlıyor diye. Tabii server'ın ilerleyen aşamalarında sonradan yok oldu gitti bu da. Şimdi böyle üzerime drop olarak gelince bir nostalji yaşadım. Bunun artı 7'si çünkü pazarlarda böyle cüzi miktarlara satılıyordu server başlarında. Bir de pottan bahsetmek istiyorum dostlar. Şu an üstümüzde Elite Premium olmasına rağmen yani Swift Blade'in karını görüyorsunuz. Ara ara basıyorum ama yine de 33 tane bir mana potu topladık üstümüzde. Jump pot'u çok fazla atmıyor ama eyvah yine tavına düşmüş olduk. Jump pot'u çok fazla atmıyor ama ona da çok ihtiyacım olmuyor dostlar. Zaten bir tane recover skill'im var. İki tane de burada can toplama skill'im var. Hatta yanılmıyorsam şu da can getiriyordu. Bak bunu kullanmıyordum. Bunu da şimdi şöyle bir şey yapalım. Şurayı alalım. Bu da bizim can toplamamıza bayağı yardımcı olur. Gerçi bu pahalıymış. 400 mana istiyor ama olsun bulunsun. Gerektiği durumlarda kullanırız. Şimdi ben slota tekrar geçeyim dostlar. Havna geçtiğimde repair yapmıyorum çünkü şeyi kontrol etmek istiyorum. Hani bir repair süresinde ne kadar para kasıyoruz onu görelim istiyorum ortalama olarak. Dediğim gibi herhangi bir farklılık olduğunda ben kayda gireceğim tekrar dostlar. Dostlar şimdi Trian slotuna başka bir dostumuz geldi. O da okçu olduğu için ondan pek fazla kutu alamıyorum. O yüzden Burning Trian slotuna geldim ben de. Burası biraz daha masraflı oluyor bizim için. Yani kesmekte biraz daha zorlanıyoruz Triant'a göre. Böyle 4-5 kere falan vurmam gerekiyor keserken. Bunun da şöyle bir artısı var ama bu slotun diğerine göre. Buradan büyük pot düşüyor dostlar. Ben yine bir süre burada devam edeceğim böyle. Şöyle nasıl kestiğimizi de iyice bir göstereyim size. Nereden baksanız diğerinin 2 katı kadar vurmamız gerekiyor bu slota. Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. O arkadaş şu an için bizden daha güçlü olduğu için slotu aldı. Bir de zaten uzaktan vuruyor. Biz yaratığa koşana kadar mobları devirmiş oluyor. Şimdilik burada devam ediyorum dostlar. Böyle Burning Triant'larda kalalım biraz da. Zaten Repair'ımız da gelmek üzere. Yakında bir NPC'yi uğramamız gerekecek yani. Town'a gideceğiz tekrardan. Şimdilik güzel bir nakit topladık üstümüzde dostlar. Daha köpleri satmadan nereden baksanız bir 400k kadar bir paramız oldu. Burada canı toplamak biraz daha zor oluyor diğer slota göre. Bakalım buraya da bu arkadaş geldi sanırım ama slot bulabilirsem devam edeceğim dediğim gibi. Dostlar şimdi burada bu arkadaş farm atmak istiyor anladığım kadarıyla. Bizim buradan da drop almamız çok olası değil. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani kaç geçe başlamıştık? 2.55'te başlamıştık. Neredeyse bir saate yakındır farm atıyoruz. Gidelim şunları birlikte bırakalım dostlar. Yani bakalım ne kadar bir nakit kasmışız bu süreçte. Onu görelim beraber. Açalım. Şunların hepsini göndereceğim dostlar. Burada zaten buradan da 425k kadar bir para aldık. Toplamda 823k yapmış oldu. Repair'larımızı da atalım. 770k kadar bir para kastık dostlar. Ben gidip şunları tekrar bankaya kaldıracağım ama globaldeyiz pardon. Burada bunları kaldıramayız. Şöyle bir şey yapalım dostlar. Dorion'a geçeyim ben. Biraz da gather yapalım. Olabildiğince dediğim gibi bu bölüm olabildiğince fazla nakit koymak istiyorum karaktere. Yani oltayı da bir üst seviyeye taşırsak AFK farmı da bir tık daha güçlendirmiş olacağız. Hatta şöyle bir raporu daha genişletelim. 32 tane mana potu, 13 can potu, 2 büyük bir tane de büyük can potu aldık ama zaten Burning Triant'ta çok fazla kalamadık bu süreçte. Yani global alışık olduğu için şu an slot bulması daha zor normale göre. Neyse biz şimdi Dorion'a geçelim dostlar. Gather yapmaya devam edelim. Ben farklı bir şey yapmaya karar verirsem mesela işte bu Dead Valley'de günlük görevleri falan yapabilecek bir parti bulursam kendime kayda girerim zaten size de bilgi vermek için. Şimdilik Gather'a devam edeceğim dostlar. Dostlar şimdi Gather yaparken biraz da böyle sohbet edelim istedim.
Bayağı bir dostumuz seriyi izleyip oyuna sıfırdan başlamış veya işte oynamayı bıraktıktan sonra geri dönmüş. Onlarla da oyun içinden olabildiğince temas halinde devam ediyoruz zaten. Burada biraz da şundan bahsetmek istiyorum dostlar. Dediğim gibi herhangi bir sorunuz varsa veya merak ettiğiniz bir durum olduğunda video yorumlarına bunu sorabilirsiniz. Zaten genellikle sürekli takip ediyor oluyorum ben yorumları ve elimden geldiğince de tüm yorumlara cevap bırakıyorum bildiğiniz gibi. Merak ettiğim bir diğer konu da şu dostlar. Rise Online'da oynamayı en sevdiğiniz klası sebebiyle birlikte yorumlarda belirtir misiniz? Mesela işte Warrior oynuyorum çünkü şu sebeple veya işte Okçu oynuyorum çünkü şu sebeple diye belirtirseniz benim de merak ettiğim bir konu. Yani bildiğim kadarıyla Rise Online'da Priest ve Okçu sınıfı bayağı bir ağırlıklı. Yani biraz da bunu merak ediyorum aslında. Hangi klası oynamayı seviyorsunuz veya neden o klası tercih ettiniz? Bunu da beraber yorumlarda bir böyle sohbet gibi devam ederiz oradan da. Şimdi şöyle yapıyorum dostlar ben de. Geldim burada işte dediğim gibi gather yapmaya devam ediyorum. Birkaç tane mining toplamaya çalıştım ama dediğim gibi bu ara nedense mining'i çok fazla bulamıyorum. Ondan dolayı da koton toplamakla devam ediyorum. Bir süre daha burada böyle gather yaparım. Daha sonrasında muhtemelen karakteri Narungar'da kadar balığa bırakmayı düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz deminki Treant slotunda bir 780k kadar nakit kastık. Bankada da yanlış hatırlamıyorsam bir 880-890k kadar bir nakitimiz olması lazım. Onu da üzerime aldıktan sonra şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum dostlar. Gidip artık oltaya bir level atlatırım. Yani bir sonraki oltayı alırız. Bundan sonra balık tutmaya da Protean Kingdom tarafında devam ederiz. Yani bu ara nedense böyle sık sık koton topluyorum. Bayağı bir koton atıyor oyun etrafa. Life skill tarafında da son olarak şu durumdayız. Mining'i 3 level yapabildik. Harvesting de 11 level'a doğru ilerliyor. Şimdilik dediğim gibi aslında amacım mining'i 10 level yapmaktı ama gerçekten çok az mining buluyorum. Yani sanırım şu an bayağı bir insan mining toplamaya çalışıyor. Ondan dolayı da ben daha fazla zaman kaybetmemek için ağırlıklı olarak eğer harvesting ürünlerini bulursam oraya doğru yöneliyorum. Ki zaten koton da bayağı tatlı. Gördüğünüz gibi 10 stack zaten. Onu toplarken de işte bir yandan böyle YouTube'da bir şeylere bakınıyorum. Bir yandan gather yapmaya devam ediyorum. Bu arada klanımız da bayağı bir dolmaya başladı dostlar. Şöyle göstereyim. Neredeyse fullemek üzereyiz klanı. Dediğim gibi beraber oynamak isteyen olur, işte birlikte görev yapmak isteyen olur. Herkesi klana bekliyorum. Hep birlikte mesela geçen gün gittiğimizde Ogre Beast slotunda neredeyse tüm parti bizim klandandı. Birlikte bir şeyler yapmayı deniyoruz olabildiğince. Yani ilerleyen aşamalarda belki farm slotlarına bile gitmeye çalışırız. Yani şu an için çok mümkün değil. Bu itemlerle falan herhangi bir şey zaten yapamayız. Ama dediğim gibi karaktere item koydukça klanı da biraz daha geliştirmeyi düşünüyorum. Birlikte oynamak isteyen herkesi de klana bekliyorum dostlar. Onun için hatta şöyle bir durum daha yaptım. Burası gerçi request olarak değişmiş ama ben bunu düzeltmiştim. Hatta şöyle bir şey yapmıştım. Join demiştim. Tekrar ben bunu serbest haline aldım. Muhtemelen birkaç tane ayarı bozulmuş bunun. Şimdi düzelttik. Dediğim gibi katılmak isteyen herkes bu klan sekmesinden Imperial Goods yazıp klana katılabilir dostlar. Bu Gather işinde de şöyle bir durum oldu bende. Ya bir yerden sonra artık sıkılıp bırakmak istiyorum. Tamam diyorum hani şu siteyi de toplayıp bırakacağım. Pat diye mesela şurada bir tane domates çıkıyor. Gidiyorum onu da alıyorum. Ya diyorum tamam hani şunu da toplayayım ondan sonra bırakırız. 2 adım atıyorum bir bakıyorum havuç çıkmış. Böyle resmen beni hipnotize ediyor. Sürekli bir gather yapmaya devam ediyorum. Bu biraz da şey gibi zaten. Yani gather yaparken şöyle de düşünebilirsiniz. Oyunun haritasında ufak ufak böyle hazine sandıkları var. Siz gidiyorsunuz, onları bulup topluyorsunuz ve üzerinize nakit almışsınız gibi. En azından karaktere satacak bir şeyler koymuş oluyoruz bu şekilde. Gather'la yapılan yemekler de Rise Online tarafında bayağı etkili çünkü. Hepsi birbirinden farklı işe yarayan bir sürü yemek var. Yavaş yavaş bu yemekleri kullanmaya başladığımda hangisinin ne işe yaradığından da zaten bahsediyor olurum. Şimdilik bu seride Profession kısmına çok fazla girmeyi düşünmüyorum. Çünkü bu taraflar biraz daha maliyetli işler. Biz de şu anda bu maliyeti karşılayabilecek durumda değiliz. Önceliğimiz karaktere itemlerimizi dizmek, daha sonrasında da farm premium'u almak. Yani Grandmaster tarafını kasmayı şu an için düşünmüyorum dostlar. O biraz daha artık ilerleyen aşamalarda yapmayı düşünebileceğimiz bir görev olur bizim için. Şimdilik biraz daha böyle kendimize tatlı tatlı görevler, tatlı tatlı başarımlar koyarak ufak ufak ilerletmeyi düşünüyorum seriyi. Çünkü bildiğiniz gibi zaten Rise Online gerçekten zor bir oyun ve Galya sunucusu da çok kalabalık. Bir şeyler yapmak için fazlasıyla vakit ayırmak gerekiyor. Bu vakti de ben olabildiğince keyif alacağım şeyleri yaparak geçirmeye çalışıyorum. Size de güzel bir içerik çıkartmaya çalışıyorum aynı zamanda. Bunların hepsini birleştirdiğimizde ben Rise Online'dan gerçekten memnunum. Sizlerin seriye olan ilgisinden ötürü de çok memnunum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim dostlar. Dediğim gibi abone sayımızı da biraz daha böyle arttırmamıza yardımcı olursanız, eğer seri hoşunuza gidiyorsa,
İşte bölümleri böyle bekliyorsanız kanala da abone olursanız çok sevinirim. Abone sayımızı da olabildiğince hızlı bir şekilde arttırmak istiyorum çünkü YouTube tarafında. Bunlar zaten YouTube için en önemli şeyler dostlar. İşte bir yorum atarsan, videoyu beğendiysen, işte bir beğeni butonuna basarsan, kanala abone olursan bunlar gerçekten bizim için çok değerli oluyor. Videoyu beğenip videoyla etkileşime girdiğinizde algoritma buna şöyle cevap veriyor çünkü dostlar. Bu sefer videoyu daha fazla insana gösteriyor. Böyle olduğunda da biz daha fazla insanın önüne çıkmış oluyoruz. Daha fazla izlenme alabiliyoruz. Bu arada geçen bölümde bahsetmiştik. Birkaç dostumuz bana birkaç tane slot fikri vermişti Protean Kingdom'la alakalı. O slotlara gidemedik dostlar çünkü 1+1'den faydalanıp karakteri 85 level'a atmaya çalışıyorum. Yani bir slotunu denemek istiyordum ama artık onu başka bir dönemde başka bir şekilde değerlendiririz. O aklımda yani bir gün elbet deneyeceğim orayı. Bir de Oracle slotundan bahsetmişti dostumuz. Orada mana potu kasabilirsin diye. Yani Oracle slotu belki coin atmadığı halde sadece mana potu kasabilmek için deneyebileceğim bir slot olabilir ilerleyen aşamalarda. Ama dediğim gibi yani biraz daha böyle zor ölen moblara geçmeden önce karakterin üzerine biraz daha item koymak istiyorum. Çünkü şöyle bir duruma gidiyor diğer türlü. Mobu keserken zaten çok fazla masraf yapıyoruz. Bu sefer attığımız farmın büyük bir kısmı o masrafı karşılamaya gidiyor. Şimdilik biraz daha böyle kolay ölen slotları keselim. İşte gidelim gather yapalım, balık tutalım. Bunlar bizim için daha faydalı. Yani oyun içinde geçirdiğimiz süreyi daha kıymetli bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Bu arada dostlar eğer siz de şu an hani böyle 76, 78, 80 o civarlardaysanız level olarak ve Protean olarak oynuyorsanız oyun içinden bana yazın, bu günlük Death Valley görevlerini belki de birlikte yapmaya başlarız akşamları. Özellikle işte belki Narungard etkinliğinden sonra veya atıyorum Narungard etkinliğinden bir saat öncesinde falan birlikte bir planlama yaparız onun için. Çünkü bu görevler gerçekten kıymetli. Yani dediğim gibi günlük olarak 400-450 milyon bir experience gelecek oradan. 1+1 de varken zaten level kasmayı bayağı bir kolaylaştırıyor. Hatta bugün bir dostumla konuştum. Oyun içinden PM attı kendisi. O da seriyi görüp başlamış ve 85'e 3 yapmış karakteri şu an. Dediğim gibi bu Ramazan etkinlikleri level kasma konusunda bayağı bir hızlandırdı. Oyun bayağı bir yardımcı oluyor yani level'da son level'a ulaşmanız için. Endgame'e ulaştıktan sonra da yapacaklar biraz daha belli dostlar. Günlük zindanları kesinlikle kaçırmayın derim. Günlük zindanlar gerçekten önemli bir drop kısmı veriyor size. Günlük zindanları bitirdikten sonra dediğim gibi gather yapabilirsin. Karakterinin durumuna göre kendine bir farm slotu seçebilirsin. Bu şekilde oynadığında zaten farm dediğimiz şeyin de aslında asıl amacı bu. Bir şeyi düzenli olarak böyle arka arkaya sık sık yapıp herhangi bir şey toplayabiliyor olmak. Bunu da yaptığında karakterine Rise Online oynarken item koyamama ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Zaten görüyorsunuz yani ufak ufak biz de premiumsuz bir şekilde başladık. Tamam çok hızlı ilerlemiyoruz item koyma kısmında ama ufak ufak bir şeyler ekliyoruz her bölüm karaktere. Dediğim gibi zaten bu serideki amacımız bir anda böyle karakteri endgame'e ulaştırıp son level contentleri yapıyor olduğumuz bir seri olmayacak. Öyle olması da çok normal olmazdı sıfırdan başladığımız için. Ben olabildiğince böyle aklıma gelen şeyleri size seri içerisinde göstermeye çalışıyorum. Yaptığım tüm detaylardan zaten bölüm içerisinde bahsediyorum. Siz de hani merak ettiğiniz herhangi bir konu olursa bunu oyun içinden olur, video yorumlarının altına yorum bırakarak sorabilirsiniz. Her türlü ben size bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışırım dostlar. Veya dediğim gibi herhangi bir şeyi denememi istiyor olabilirsiniz. Onun hakkında da tavsiyelerinizi bekliyor olacağım zaten aşağıda. Şimdi bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere ben şöyle bir şeyden bahsetmiştim size. Enhanced Warrior Heavy Plate set yapalım diyordum. Ama bunun dediğim gibi göğüslüğü ve donluğu çok pahalı. Artı 3 olarak da satanı bulamadım dostlar. Bulsaydım alıp hani kendimiz basmayı deneyelim diyecektim. Ben bunu bir süre daha arayacağım. Bu süreçte de sizden şunu istiyorum. Direkt olarak artı 7 Imperial set mi yapalım yoksa Enhanced Warrior set mi yapalım? Bunun hakkında da yorumlarda bana bir yardımcı olursanız, tam karar veremedim çünkü ne yapmam gerektiğine. Ona göre bunu da bir değerlendirmeyi alırım. Yani günün sonunda ben bu artı 7 Enhanced seti zaten yapmak istiyorum. Belki sadece biraz daha arka planı alabiliriz. Çünkü şu görev itemleriyle oynamak da biraz zorlaştırıyor işimizi bildiğiniz gibi. Yani STR bonusları bunların 5, hatta donluğun 4'e kadar düşüyor gördüğünüz gibi. Warrior Imperial setlere baktığımda da şu an işte böyle 28-29 bantlarında parçası satılıyor. Yani belki de günün sonunda baktığınızda Enhanced setin göğüslüğünün parasına biz bir tane artı 7 Imperial set yapabilir hale gelebiliriz. Ondan dolayı nasıl bir ilerleme yapalım tavsiyelerinizi bekliyor olacağım dostlar yorumlarda. Şimdi böyle gather yapmaya devam ediyorum dostlar bir süre daha. Daha sonrasında balığa bırakacağım. Size tekrar ufak bir hatırlatma yapayım. Eğer seriyi beğeniyorsanız videoya like ve yorum atmayı, ayrıca
serinin devamını bekliyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Şimdiden ilginiz alakanız için hepinize teşekkür ediyorum. Herhangi bir değişiklik olduğunda ben tekrar kayda giriyor olacağım. Dostlar tekrar selamlar. Şimdi kısa bir araya girdim. Çünkü hatırlarsanız geçenlerde bir tane Otto çekilişi yapmıştık ve onun sonucu da belli oldu. Benim Mantis'te bir karakterim vardı. Bu çekilişi kazanan dostumuz da Mantis'te oynuyormuş. O yüzden hediyesini buradan gönderelim beraber dostlar. Şöyle Pets tarafına girelim. Bir tane Otto gönderecektik. Bunu şöyle sepete ekleyelim dostlar. Şimdi dostlar bunu satın alalım ve dostumuza iletelim. Dostlar şimdi dostumuzun nickini yazdım. Torians isimli dostumuza hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansın. Farmında da bol bol droplarını toplasın dostum. Bir de dostumuza şöyle bir not yazdım. İyi günlerde kullan dostum. Meloidas Gaming çekiliş Otto. En azından nereden geldiğinde bu şekilde görmüş olur. Bunu böyle gönderelim. Ve bu çekiliş işini de aradan çıkartmış olduk artık. Dostlar şimdi Gather tarafını bıraktım. Demin de söylediğim gibi şimdi karakteri balığa bırakacağım. Hatta şöyle de bir şey yaptım dostlar. Gittim bir üst seviye olan Fishing Rod'u da aldım. Artık Rare Fishing Rod var karakterde. Bundan dolayı da artık balıkları Taron Kamp'ta tutmaya başlıyoruz. Dorion'la işimiz bitti balık konusunda. Şöyle de göstereyim. 448k kadar bir nakit kaldı üstümüzde. Bu bayağı az ama bankamız dolu. Yani bankadaki ürünleri sattığımızda yine güzel bir nakit elde ederiz zaten. Bu bölümün de burada sonuna gelelim dostlar artık. Zaten dediğim gibi karakteri 76 level yaptım. Üstüne olabildiğince gather yaptık. Görevlerimizi tamamladık. Ve oltamızı da artık bir üst seviyeye çıkartmış olduk. Dediğim gibi şu an woodcutting'in üstüne çok düşmedim. Mining'i biraz arttırdım. Fishing zaten 14 level oldu ve artık Toron Camp'ta daha hızlı ilerleyecektir. Harvesting de bildiğiniz gibi 11 level'a bayağı bir yaklaştı. Dostlar bu bölümün kapanışını da bu şekilde yapalım. Eğer seri hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.